Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir replikadan geri dönüşü nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Geri dönüş birkaç yöntemden oluşuyor. Farklı farklı senaryolar var. Öncelikle replikamın olduğu yere bir geleyim. Gördüğünüz gibi cablar altında bu replika cabı ile beraber ben VM test makinamın replikasını aldım. Ve replikasını aldığım yerde on-site'da, yani halihazırda aktif kullandığımız production ortamımıza replika aldık. Replika diye bir klasör oluşturmuştum vCenter altında ve VM test makinesinin bir kopyasını burada oluşturdum Veeam aracılığıyla. Şimdi Veeam'e geri geldim. Job'um burada. Peki replikalarım nerede? O da hemen solda gördüğünüz gibi replikasının altında, hazır olan replikaların altında makinamızı görebiliriz. Bu bizim artık tamamlanmış olan bir replika job'umuz. Buna sağ tıklayarak görmüş olduğunuz gibi açılan menüde bir takım seçenekler var. Bu seçeneklerin hepsine değineceğiz. Bu videoda ilk başta Failover Now'la ilerleyeceğim. Failover Now'la beraber bu makinamızın hemen replikasını ayağa kaldırabiliyoruz. Planet Failover'da ise arkadaşlar manuel olarak yükü replikamıza devredebiliyoruz. Bunu hangi senaryolarda kullanıyoruz? Örneğin makinenin bozulacağını anladınız. Makinede bir takım sorunlar gösteriyor veyahut da siz bu makinede bir çalışma, bir bakım yapacaksınız. Hemen Planet Failover ile beraber replika üzerine taşıyabilirsiniz. Add to Failover plan sekmesinde ise birden fazla makineyi failover planı içine dahil edip istediğiniz sırada açılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin ilk olarak açılmasını istediğiniz bir SQL sunucunuz var. İlk başta onu açarsınız. Sonra application sunucunuzu açarsınız. Böyle senaryolar oluşturabilirsiniz. Bu failover plan bunu sağlıyor. Burada da işletim sistemi üzerinden dosyalara ulaşabiliyoruz. Restore guest files ile beraber. Burada da istersek bunları konfigürasyonlarını veyahut da diskten silebiliyoruz replikayı. Şimdi ben bu videoda Failover Now ile ilerleyeceğim. Buradan bu makineyi seçip yapabildiğim gibi Restore sekmesine gelip yukarıdaki ribbon menüden VMware vSphere deyip bir kurtarma işlemi yapacağım. Restore from replica diyorum. Buradan da ilerleyebiliyoruz. Entire replica diyorum. Ve burada yine oradaki sağ tık menüsünde olan seçeneklerin benzerleri geldi. Bu fail back to production, bu makineyi açtıktan sonra yapılacak bir işlem. Ona da değineceğiz. Şimdi hızlıca ben failover to a replica sekmesiyle ilerliyorum. Burada makinamı ekliyorum. Mimarimden de ekleyebilirim. Replikalardan da ekleyebilirim. Replikamdan ekleyeyim. Hazır. Daha kolay bulabilirim. Gördüğünüz gibi VM testi ekledim. Buradan döneceğim point'i de seçebilirim. Bu point'ler peki vCenter'da nasıl gözüküyor onu da göstereyim. Snapshot altında görmüş olduğunuz gibi restore point'ler ayrı bir snapshot dosyaları olarak burada saklanıyor. Buradaki görüntü Veeam'de böyle görünüyor. En günceli bu. 11 PM'de alınmış. OK diyorum. Next diyorum ve finish diyorum. Şu an ben test ortamı olduğu için bu makineyi açtım bu şekilde. Bakalım nasıl adımlar atacak. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu an bir IP çakışması olacak. Siz production ortamınızda tabii ki böyle açmayın. Bu makineyi açmadan önce veyahut da açtıktan sonra da network adaptörünü kaldırıp açmanız lazım. Böyle ayarları, konfigürasyonları yapabilirsiniz. Ama makineyi buradan açmaya da çalışmayın. Şöyle bir önceki videoda da bahsettiğim gibi replika bir makineyi buradan power on ya da power off deyip buradan müdahale etmeyin. Tamamen Veeam üzerinden müdahale etmek gerekiyor. Aksi takdirde o replika job'ı sıkıntıya uğrayacaktır. Close diyorum, bu başarıyla tamamlanmış. Gördüğünüz gibi düşük bir RTO ile makineyi hemen ayağa kaldırabildik. Yaklaşık job ne kadar sürdü? Hemen şuradan söyleyeyim. Failover job'ı yaklaşık 6 saniye sürdü arkadaşlar. 10 saniye diyelim biz. 10 saniyede hemen replikamı ayağa kaldırabildim. Görmüş olduğunuz gibi burada running olarak gözüküyor. Burada da sanal makinenin açıldığını zaten görüyoruz vCenter tabında. Arayüzü geldi. Network'ünü kesmiştim zaten. Burada görebilirsiniz. Bu aktif işlemin üzerine gelip sağ tıkladığımda bir takım seçenekler çıkıyor bana. Artık Failover Now ve Planet Failover gördüğünüz gibi solid oldu. Bunlara müdahale edemiyorum ama Permanent Failover var, Undo Failover var ve
yine failover planı ekleyebiliyorum. Bir de fail back to production diye bir seçenek var. Şimdi bunları biraz değinelim. Bu senaryoları da sonraki derslerde işleyeceğiz. Burada bir özet geçeyim. Permanent failover ile beraber açmış olduğumuz replikamız asıl makinamızın yerine geçiyor. Replika görevi yapmayı bırakıyor ve bir production VM gibi çalışıyor. Undo failover'da da failover yaptığımız bir failover işlemini geri alabiliyoruz. Yani şu açılmış olan replika undo failover dediğimiz zaman kapanıyor ve üzerine yapılan değişiklikler atılıyor, saklanmıyor. Yani ben bu makine üzerinde, örneğin şu klasör üzerinde bir işlem yapıp kaydettim. Undo failover dediğimde bu değişiklik saklanmıyor. Tamamen geçici olarak açılmış bir makine zaten. Kalıcı hale henüz getirmedik. Bundan dolayı geri dönüş işlemini böyle yapabiliyoruz. Failover'dan geri dönüyoruz. Burada bahsettiğim gibi failover planı uygulayabiliyoruz. Şu an bunun çok bir önemi yok. Fail back to production'la da disaster ortamımızda, diğer site'ımızda açmış olduğumuz makinamızı production ortamına geri taşıyoruz. Özetle böyle. İşlemlerini yaparken zaten detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu videoda bir replikayı nasıl ayağa kaldırabileceğimizi gördük. Şimdi bu işlemi durdurayım. Undo failover diyorum. Disk üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik kaybolacak diyor. En sonki haline geri dönüş yapacak diyor. Yes diyorum. Şimdi sanal makineyi kapatma işlemi gönderdi burada gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kapatılıyor. Kapandı. Ve snapshot'ına geri dönüyor. En sonki snapshot'ına, en sonki haline geri döneceğim diyordu zaten. Replikamı da kapattım. Gördüğünüz gibi bu replikam şu an tekrardan job'la beraber çalışabilecek halde kapatıldı. Yani şu an buna herhangi bir zarar gelmedi. Bir sonraki replikasyon job'ında bunun üzerine tekrardan bir restore point olarak farkı alacak. Production makinamızdaki değişiklikleri alacak. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.